Roma İmparatorluğunu tir tir titreten ve haraca bağlayan tarihin en çok korkulan hükümdarı. Kimileri ona Tanrı'nın belası, kimileri ise Tanrı'nın cezalandırıcı kırbacı lakabını taktı. Attila. Milattan sonra 300'lü yıllar. Çin İmparatorluğu'nun yaptığı baskılardan dolayı Moğolistan'ı terk etmek zorunda kalan Hun kabileleri batıya doğru ilerlemeye başlar. Sayıları yüz binlerce olan Hun kabileleri çok kısa sürede Avrupa sınırlarına ulaşır ve Roma İmparatorluğu'yla komşu olurlar. Roma sınırındaki Vizigotlar, Alınlar, Anglo-Saksonlar ve Ostrogotlarla savaşa girerler. Bu savaşları çok kolay bir şekilde kazanırlar. Bu kavimlerin çoğu kaçıp Roma İmparatorluğu'na sığınır. Kalanlar da Hunların egemenliğine girer. Roma bu kavimlere topraklar verir ama bu verimsiz topraklardan memnun olmayan kavimler ayaklanır. Roma Hunları paralı asker olarak tutar ve bu ayaklanmaları bastırır. İşte tam bu zamanda Attila dünyaya gelir. Doğum tarihi milattan sonra 395 ya da milattan sonra 406 ama kesin olarak bilinmiyordur. Hunlar göçebe bir toplum oldukları için arkalarında yaşantılarını ve kültürlerini tanımamızı sağlayacak hiçbir bilgi ve yapı bırakmamışlardır. Attila ve Hunlar hakkında yazılan her şey Romalı tarihçilerin yazdıklarından alınmıştır. Özellikle Romalı bir diplomat ve tarihçi olan Priscus of Panium'dan gelmiştir. Milattan sonra 434 yılında Hunların lideri Ruga ölür. Ruga'nın erkek kardeşi Munzuk'un iki oğlu vardır. Bleda ve Attila. Ruga'nın çocukları var mı yok mu ya da Bleda ve Attila'nın babası Munzuk'a ne olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bleda ve Attila milattan sonra 434 yılında Hunların liderliğine gelirler. 10 ya da 11 sene Hunları beraber yönetirler. Ama Bleda ava gittiğinde bir daha geri dönmez. Büyük olasılıkla Attila kardeşini öldürtmüştür. Ve Attila tek lider olarak kalır. Tek lider olarak Attila'nın ilk işi Roma İmparatorluğu'yla yeni bir anlaşma yapmak oldu. Bu anlaşmanın adı Margus Anlaşması. Tamamıyla Attila'nın menfaatine olan bir anlaşma. Roma'nın ödediği haraç 2 katına çıktı ve yıllık 700 pound yani yaklaşık 320 kilogram oldu. Hunlu sığınmacıların geri verilmesi kararlaştırıldı. Attila kendi kavminden olan bu sığınmacıları türlü işkencelerle öldürttü. Kimini kazığa tuttu, kiminin kellelerini kestirdi. Attila daha sonra atalarının yarım bıraktığı Sasani İmparatorluğu'na saldırıya geçti. Attila'nın bu seferi için iki değişik bilgi var. Birincisi Attila yenildi ve geri döndü.
İkincisi, Hunların merkezi Macaristan'ın Roma sınırlarında Roma İmparatorluğu'nun kaleler yapmaya başlaması ve Hunlara saldırması, Hunların mezarlıklarını talan etmeleri haberini alan Atilla geri dönüp Roma İmparatorluğu'na saldırdı. Bunları yapanlar ikiye bölünmüş olan Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu'ydu. Atilla önüne gelen şehri yakıyor, insanları öldürüp yağmalamalar yapıyordu. Ve milattan sonra 443'te Doğu Roma İmparatoru yeni bir anlaşma imzaladı. Milattan sonra 447'de Hunlara ödenecek haraç ödenmediği için Hunlar yeniden saldırdı ve 100'den fazla şehri talan ettiler. Yunanistan'a kadar girdiler. İşte tam bu zamanlarda Hunlar için çok önemli olan atları ve bu kutsal olarak gördükleri atlarla denize girmemelerinden dolayı Hunlardan korkan Romalılar Venice şehrini denizin içine kurdular. Milattan sonra 447'de Roma bütün ordusunu Utus diye bilinen bölgede topladı. Attilla'nın ordusuyla karşı karşıya geldiler ve Attila zaferi kazanan isim oldu. Ama Attila da binlerce askerini kaybetti. Attila karargahı Macaristan'a geri dönüp gücünü topladı ve gözünü Konstantinopol'a, bugünkü İstanbul'a dikmişti. Konstantinopol'a geldi ama surları aşamayacağını anladığı için Doğu Roma İmparatorluğu'yla yeni bir anlaşma yaptı. Haraç olarak alınan altın miktarı 3 katına çıkartıldı ve Attila Macaristan'a geri döndü. Attila savaşmadan duramazdı. Bahaneler arayıp bu sefer Batı Roma İmparatorluğu'na saldırmak istiyordu. Tam da Attila'nın istediği oldu. Batı Roma İmparatoru 3. Valentian'ın kız kardeşi bir Roma senatörüyle zorla evlendirilecekti. Ve imparatorun kız kardeşi Honoria yardım istenilecek en son adam Attila'dan yardım istedi. Ona bir yüzük ve mektup yolladı. Mektupta ne yazdığı bilinmiyor ama Attila bunu bir evlilik teklifi olarak gördü ve başlık parası olarak imparatordan kardeşi Honoria için Batı Roma İmparatorluğu'nun yarısını istedi. İmparator tabii ki kabul etmedi. Savaş kaçınılmazdı. Roma ordusunun başında Macaristan Hunlarının karargahında Attila ile yıllarını geçiren Aetius vardı. Attila ile savaşma görevi Aetius'undu. Attila imparatora elçi yollayıp imparatorluğun yarısını almaya geleceğini söyledi. Topladığı 200 bin kişilik dev ordusuyla eski ismi Gaul, şimdiki ismi ise Fransa'ya girdi. Önünde hiçbir güç duramıyordu. Binlerce insanı öldürüp şehirleri yerle bir etti. Roma generali Aetius bütün Avrupa'daki kavimlere haberci yollayıp birleşerek Attila'yı yenebileceklerini, aksi takdirde Attila'nın herkesi birer birer yok edeceğini söyledi. Ve bütün Avrupa kavimleri birleşerek Attila'nın ordusuyla Katalanya'da karşılaştılar. Milattan sonra 451'de olan bu savaşta Attila kaybetti.
Kavimler Koalisyonu Atilla'yı ve ordusunu yok edebilirdi. Ama Aetius buna izin vermedi. Atilla'yı güvenli bir şekilde Macaristan'a geçmesi için yardım etti. Nedenini kimse anlayamadı. Kimileri Aetius'un Avrupa kavimlerinin ayaklanmaması için Atilla'nın etraflı olması gerektiğinden, kimileri ise Aetius'un Atilla'yla yıllarını geçirmiş ve dost olmalarından dolayı onu yok etmediğini söylüyorlar. Milattan sonra 453 yılında Atilla'nın hayatı sona erdi. Yeni evlendiği Ildiko adında karısıyla girdiği gerdek gecesinin sabahı çadırında ölü bulundu. Kimileri karısı Ildiko'nun onu zehirlediğini, kimileri ise aldığı yoğun alkolden iç kanaması geçirdiği için öldüğünü söylerler. Attila kısa boylu, geniş göğüslü, büyük kafalı, küçük gözlü, seyrek sakallı ve basık burunluydu. Söylentilere göre Attila, Roma savaş tanrısı Mars ya da Yunan savaş tanrısı Ares'in, ikisi de aynı tanrılar, kılıcını bulduğu için özgüveni çok yüksek bir hükümdar olduğunu söylerler. Atilla'nın yenildiği Katalonya Savaşı. Visigoths, Franks, Roma ve diğer kavimler birleştiler. Attila geri çekildi ve Roma ordusu onu takibe aldı. Attila tepeye yerleştirdiği küçük birlikten haberler alıyordu ve savaşa hazırlandı. Vizigotlar kısa sürede tepeyi ele geçirdi. İki ordu karşı karşıya geldi. İlk saldırıyı Attila başlattı. Yoğun ok atışına maruz kalan Roma ordusunun merkezi çok kayıplar verdi ve dağıldı. Attila da süvarilerinin bir bölümünü kaybetti. Attila'nın diğer birlikleri de savaşa katıldı. Roma ordusunu ikiye bölen Attila sağ kanattaki Vizigotlara saldırdı. Ve Vizigotların kralı öldürüldü. Aetius dağılan Roma ordusunun merkezini toplayıp Attila'ya saldırdı. Tepeyi ele geçiren Vizigotlar krallarının öldüğünü öğrenince saldırıya geçti. Attila'nın sol kanadını tamamen yok ettiler. Attila yenilmişti. Macaristan'a geri döndü. Kısa süre sonra öldü. Yerine oğlu geçti ama o da savaşta öldü ve Hun İmparatorluğu dağıldı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.